Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalımızın büyümesi için abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Borsa İstanbul 100 endeksi güçlü gelen bilançolarla yükseliş yaşamayı sürdürürken benim için çok kritik bir bölge olan 1501 seviyesinin üzerinde kapatarak 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1,09'luk artış ile 1509 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 21,1 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %2,15 ile spor endeksi olurken en çok kaybettiren sektör ise %0,05 ile sigortacılık endeksi oldu. Dolar Türk lirasında ise kar satışları devam ederken kur bu sabah itibariyle 9,50 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt içerisinde Ekim ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi ve ticaret açığı rakamlarını yakından takip ediyorum. Bugün Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında benim için belirleyici olacak seviye 1501 seviyesi olacak. Eğer bu seviyenin üzerinde kalmaya devam edersek yükseliş eğiliminin de devamını görebiliriz. 1501 desteğinin kırılması halinde ise borsaya yeniden satışların hakim olacağını düşünüyorum. Dolar Türk lirası tarafı dengelenmeye devam ederken 9.80 ila 9.20 bandına oturan kurun hareketlerini yakından takip ediyorum. Burada dikkat edeceğimiz unsur dolar endeksinde yaşanılacak gelişme olacak. Eğer dolar endeksi 93,44 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlar ise kurdaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasasına ilişkin verileri takip ettim. Konut fiyat endeksi beklentilerin altında %1'lik artış gösterirken son 4 aydır konut fiyat endeksindeki azalıştan ziyade yıllık bazda S&P tarafındaki karmaşık konut fiyat endeksi beklentilerin altında %19,7 artış gösterdi. Yeni konut satışları ise beklentilerin üzerinde 800 bin adet olarak gerçekleşirken son 3 aydır yeni konut satışlarında tekrardan artış görüldüğünü vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nde konut fiyatları yükselmeye devam ederken gelen veriler ışığında konut piyasasına ilişkin kafaları da karıştırdığını da vurgulamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokratlar Başkan Joe Biden'ın 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki sosyal harcama ve iklim değişikliği ile ilgili mücadele paketi üzerinde bir anlaşmaya dün de varamadı. Biden'ın 3,5 trilyon dolar olarak ortaya koyduğu ancak 1,5 trilyon dolar seviyesine kadar indirilmesi tartışılan paketin finansmanı için vergi artırımının da aralarında olduğu konularda ilerlemeler olsa da iklim değişikliği ile ilgili mücadele için atılacak adımlar göç gibi konularda görüş ayrılıklarında devam ediyor. Dün dolar endeksindeki yükseliş eğilimi sürerken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin hafif bir şekilde düştüğü görüldü.
bu sabah itibariyle de tahvil faizleri %1,62 seviyesinden işlem görürken 3 Kasım'da FED faiz kararı öncesi 10 yıllık tahvil faizlerinde de dengelenmenin yaşandığını görüyoruz. Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş beklentimi korurken Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise şirketlerden gelen pozitif bilançoların etkisiyle dünü yükselişle kapattı. Ayrıca dün S&P ve Dow Jones ve arkasından da teknoloji borsası olan Nasdaq borsalarında tarihi rekorların kırıldığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu ve büyümeyi harcamalar yoluyla etkileyecek verilerden olan çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %0,4 açıklanması beklenirken dayanıklı mal siparişlerinin ise aylık bazda %1,1 azalacağı tahmin ediliyor. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün toptan satış envanterleri ve mal ticaret dengesi verilerinde yakından takip ediyorum. Son dönemde dünyada enerji krizi yaşanırken petrol fiyatlarının yükselmesi hem enflasyonist baskıları artırması hem maliyetleri yükseltmesi açısından da yakından takip ettiğim gelişmeler arasında. Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Bilgi İdaresi bugün haftalık ham petrol stoklarını açıklayacak. Stokların 2 milyon artış göstermesi beklenirken stoklardaki artışın devam etmesi halinde Brent petrolde de geri çekilmelerin yaşanabileceği gibi beklentilerin altında kalacak bir stok rakamının gelmesi halinde ise petrol fiyatlarında da yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Gözler Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararına çevrilmiş durumda. Dün dolar endeksindeki yükselişin devam etmesi, Euro dolar paritesinde hafif satışların yaşanmasına neden olurken, her zaman söylediğim gibi 1,17 seviyesi kırılmadıkça paritedeki satış eğiliminin sürmesinin devamını bekliyorum. Euro Türk lirasında ise kar satışları görülürken kurda 10,70 seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası olarak görülürken Avrupa borsalarına açıklanan şirket bilançolarının pozitif gelmesinin ardından dünü de alıcılı bir seyirde tamamladığını gördük. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda bir önceki gün tarihi zirve gerçekleştirdikten sonra baştan geri çekilme dün iyimserliğin devam etmesiyle birlikte 9,41 Türk lirası seviyesine kadar devam ettiğini gördük. Bu hafta 29 Ekim nedeniyle kısa bir hafta olması ve geri çekilme sonrasında bu tatil öncesindeki destek seviyesinden gelen alımlar ve yurt dışında sınırlı da olsa risk algısındaki bozulma ile bu sabah tekrardan 9,50 Türk lirası üzerinde fiyatlandığını söyleyebilirim. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 9,60 ve 9,75 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,45 ve 9,36 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda dün Türk lirasında yaşanılan olumlu gelişmelerle birlikte 10,93 seviyesine kadar geri çekilme yaşadıktan sonra
Bu sabah paritenin tekrardan geri çekilmelerine rağmen 11 Türk lirası üzerindeki fiyatlamalarını görüyoruz. Bugün yurt içerisinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksini yakından takip ederken yarın gerçekleşecek olan Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi Avrupa'da veri akışı sakin. Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda kurda 11,35 ve 11,46 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 10,95 ve 10,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.